Özür diliyorum hepinizden. Bir teknik arıza sebebiyle, geciktik arkadaşlar 20 dakika kadar. İpekçim hoş geldin yayınıma. Merhabalar, hoş bulduk. Öncelikle güzel bir hafta sonuyla başlıyoruz. Cumartesi günü sık sık. Aslında cumartesi günü siz galiba Arzu'yla yayın yapıyordunuz, doğru mu? Yo, cumartesi günlerim benim boş. Öyle miydi? Aa, ne kadar güzel, ne şanslıyım bugün. Çünkü benim Salı ve Cuma, izleyici de artık ezberlemiş. Salı ve Cuma günü sizlerle birlikteyim. Ama şöyle söyleyeyim. Bugünkü konuları atmışsınız bana. Tabii bir takımlarını inceledim. Bu konuda aslında en çok beni ilgilendiren bir konu var orada. Siz konuya başlayın, sırası ona geldiğinde mutlaka ve mutlaka size söyleyeceğim. Tamam mı? Peki, Çok kafama takıldı o Reha Muhtar hikayesi. tamam. Peki Lidya Fransa'dan merhaba Lidya, hoş geldin. Bonjour Lidya. Sema Dumantepe TV moderatörüm hoş geldin canım. Lale Arzu, Lale Hanım siz de hoş geldiniz. İyi yayınlar diyor İpek Lale Hanım. Teşekkür ederim. Leyla abla onun adı. Gerçek orijinal adı Leyla ablam benim o. Leyla. Leyla ablacığım, canım benim. Hoş Siz geldin. Hiçbir yayını kaçırmıyorlar. Bu arada Hatice Özcan çok eski bir danışanım, 20 yıllık. Banucuğum hoş geldin. Gülşah çok eski bir danışanım. Sema ablam geldi Bağdat Caddesi'nden. O da benim çok samimi dostum. Bunlar hep benim için değerli insanlar ama en çok değerli sensin Bilal abicim. Çünkü yani inan ki senin bu konularını hazırlıyorsun ya sabahın köründe kalkıp. Diyorum ki ya ne kadar 50 yıldır bu adam bu işi yapıyor. Yılmamış. Hala daha yapıyor. Yani bir şeyler çıkarıyor ortaya diye. Çok mutluyum. Gerçekten çok mutluyum. Böyle bir programda sizin konuğunuz olduğu için mutluyum. Monjala Mullisi. Merhaba Bilal Bey, İpek Hanım. Teşekkürler, sağ olun, var olun, eksik olmayın. Böyle işte. Kazakistan'dan demin yazdığını gördüğüm arkadaşım, sen de hoş geldin. Kazakistan'a dost, Kazakistan'a çok selam. Banu Kabaş, merhaba kardeşim. Manjuela'ya da merhaba. Bütün dostlar, selam vermeyi unuttuğum, hızlı hızlı geçiyor. Bütün arkadaşlara teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Haftanın 7 günü canlı magazin yayınına hoş geldiniz. Haftanın 7 günü sizlerleyiz. Evet, Arjantin'den Mirta konuşuyor. Mirta, Arjantin'den Mirta'ya da kucak dolusu sevgiler. Güney Afrika'dan değil mi Leoni? Selamlar. Ve Kiril alfabesiyle yazan arkadaş. Ya Bulgaristan'dansın ya Rusya'dansın. Ukrayna'dan da olabilirsin. Sökemiyorum. Süreyya Diker hoş geldiniz özel abonem. Evet, Lale Hanım da burada dedik. Peki, içeriğimiz çok dolu arkadaşlar. Gökhan Özen, şarkıcı Gökhan Özen ikinci evliliğini yaptı. Dün evlendi ve eşi ile tanışma hikayesi çok ilginç. Naz Hanım'la, Naz Canbaz Hanım'la, Naz Hanım'la öyle arkadaşlar. Naz Hanım 20 yaşındayken bundan 10 sene evvel Gökhan Özen şık bir restoranda yemek yiyor arkadaşlarıyla ve bir genç kız Gökhan Özen'in üzerine yanlışlıkla içeceğini döküyor. Gökhan Özen tabii şaşırıyor, şok oluyor. Kız özür üzerine özür, özür üzerine özür. Öyle tanışıyorlar. Sonra arkadaş oluyorlar ve kız da bir müzik şirketinde çalışıyor. Gökhan Özen'le öyle tanışıyorlar. Sonra sevgili oluyorlar. Yıllarca çıkıyorlar ve nihayet geçen sene nişanlandılar Haziran'da. Dün de evlendiler arkadaşlar. Böyle ilginç bir tanışma hikayeleri var. Sana da ilginç geldi mi? Çok severim, çok beğenirim. Şarkılarını beğenirim, kendini çok severim. Yakışıklıydı ama ben bir şey hissettim dünkü posta. Kilo almış Bilal abi. Yani biraz kilo etkilemiş onun yakışıklılığını. Resimlerini inceledim, son resimlerini. Damatlıkla olan resimlerini. Kilo aldığı için biraz bozulmuş. Yani Gökhan öyle değildi. Biliyorsun kilo da aslında rahatlıktan alınan bir şey de. Ama tabii fazla rahatlık da iyi değil. Yedirdiği zaman işte böyle fiziksel bir bozulma olabiliyor. O yüzden ama ben ona mutluluk diliyorum. İlk evliliği sıkıntılıydı. Biliyorum kimle de evli olduğunu geçmişte. Ama tabii ki boşandıktan sonra Gökhan mutlu olmanın yolunu buldu. Ve gerçekten bu kızla birlikte de çok mutluydu. Büyük de aşk yaşıyordu.
Şarkıları mükemmel. Kendisi öyle yakışıklı. Bir ömür boyu mutlu olsun, ne diyeyim. Evet, kilo alınıyor ileri yaşlarda erkekler içinde, kadınlar içinde maalesef kaçınılmaz oluyor. Spor da bir yere kadar çare. Hastalıklar da ortaya çıkınca o da etkili oluyor ileri yaşlarda ne yazık ki kilonun yerleşmesine. Gökhan Özen yine de tabii ki karizma. Yine de karizma. Çok, Evet, çok. eee, her şeyi var, çocuğu yok. Dilerim bir çocuk sahibi de olurlar, belki daha fazla. Allah bilir. İsterlerse, istiyorlarsa. Eee, Gelin hanım da yaş olarak da çok müsait. 30-31 yaşında kendisi. Mutlu olsunlar. Naz Canbaz ve Gökhan Özen mutlu olsunlar. Evet. Peki. Peki arkadaşlar. Ya Ronaldo ile ilgili sana bir haber atmıştım. Şimdi basında Ronaldo'nun bu haberi şu şekilde yer aldı. Sana attığım şekilde. Tarihteki ilk milyarder futbolcu Ronaldo, Georgina Rodriguez ile evlilik sözleşmesi imzaladı. Biliyorsunuz 11 Ağustos'ta evlendiler. Sözleşmeyi de 10 Ağustos'ta Lizbon'da bir noterde yapmışlar. Boşanmaları halinde Ronaldo'nun servetinde hak iddia edemeyecek mal ayrılığı sözleşmesi, yani herkesin serveti, herkesin malı mülkü boşanma halinde kendisine. Sözleşmenin ana fikri bu. Fakat arkadaşlar bu konuyu biraz araştırınca ya dedim koskoca Ronaldo milyarder adam, tamam kendisini garantiye alacak ama bu kadını 10 yıldır seviyor. 10 yıldır bu kadına her ay 100.000 euro para veriyor. Hem evi idare etsin diye hem kendi ihtiyaçlarını karşılasın diye. Ondan sonra kadının bir eli yağda bir eli balda filan. E, Bana biraz şey geldi, bu sözleşme kısmı biraz Ronaldo kadını seviyor ve düşünür diye bir bakayım bu konuya dedim. Hakikaten araştırdığım zaman Portekiz basınında da İngiltere basınında da çıkmış ayrıntılar. Şimdi burada sözleşmede Ronaldo, evet, şey doğru tabii, evlilik sözleşmesi doğru, mal ayrılığı olayı doğru, boşanma halinde herkes kendi parasıyla, malıyla konuşacak. Yani kendi karşı taraftan bir şey isteyemeyecek ama özel maddeler koydurmuş Ronaldo. Karısının iyiliği için boşanma durumunda, eşinin hayat standartında hiçbir değişiklik olmaması için, gördüğünden geri kalmaması için. Bu özel maddeler şöyle: Ronaldo ayrılmaları durumunda Georgina'ya kadının ömrü boyunca her ay 100.000 euro ödemeyi taahhüt ediyor. Ayrılmaları halinde Madrid'deki 6 milyon euroluk lüks malikanesini eşinin üstüne devredecek boşanmaları halinde. Evet. Nasıl güzel şartlar değil mi? Kadın için kadını nasıl düşünüyor? Başkası olsa ya, erkeklerin çoğu yani bencil olur. Sizler öyle söylersiniz. Yo, Ben de hep onun erkeklikle kadınlıkla alakası yok. O bir karakteristik meseledir. Hiç onu erkek değil. Çoğu kadın da bencil yani. Çoğu üreten kadın da bencil. Anlatabiliyor muyum? Ya onun onunla alakası yok. Hiç. Ronaldo yani takdire şayan bir şey bu. Başka bir şey söylemiyorum. Yani çok güzel bir şey yapmış. Harika. ayrıca çocukların hukuki durumunda da 2 tane biyolojik evlatları var. Kendi birlikte yaptıkları. Onun dışında Ronaldo taşıyıcı annelerden dünyaya getirdiği ikizleri Eva ve Matteo'nun hukuksal durumlarının da onların da annesini bu hanım, nikahlı Hı. hanımı belirlemiş. Yani Evet. zaten Ronaldo'nun malı mülkü evlatlarının değil mi? Evet. Ve bu kadıncağızı 2 biyolojik evlatlarının dışında taşıyıcı anneyle yaptığı evlatlarını da bu kadına
veriyor. Onların da hukuki annesi sensin, nüfusta annesi sensin diyor. Dolayısıyla kadını bir de öyle garantiye alıyor. 4 çocuk da kadının. Anlatabiliyor muyum? Ronaldo'ya bir şey olsa, kadın boşanmış olsa Ronaldo'dan bu kadın, Ronaldo'ya bir şey olsa mirası evlatlarına kalacak. Dolayısıyla Doğru. anneleri de bu kadın. Tabii. Anneleri de bu kadın. Yani bu kadını kendisine hayat boyu e, boşansa da hayat boyu bağlıyor Ronaldo ve bu kadın için büyük bir garanti, yaşam garantisi. Beşinci bir evlatları daha var da onun annesini kimseye söylemiyor Ronaldo. Büyük Aa, ne oğlu, kadar enteresan. Neden? büyük oğlu, en büyük çocuğu, onun ilk dünyaya gelen Ronaldo'nun ilk çocuğu. Onun annesinin kim olduğunu hiç kimse bilmiyor. Basın hiç kimse bilmiyor. Öyle Ronaldo'nun prensibi. Onun annesi var zaten. O yüzden bu 4 çocuğun annesi bu kadın. Anlatabiliyor muyum? Ha. Onun annesine de elbette bir şeyler veriyordur mutlaka. Ronaldo gibi adam hiçbir kadını açıkta bırakmaz. Hiçbir kadını boşansa da ayrılsa da yarı yolda bırakmaz. Helal olsun. Böyle adamlar çoğalsın. Ve zamanında çocukken ne kadar fakir bir ailenin çocuğuymuş ya. Nasıl fakir bir ailenin çocuğuymuş Ronaldo. Helal. Şans meselesi işte, şans bu. Yani bütün yoksullar böyle bu durumlarda, ama bir şey söyleyeceğim. Her başarının arkasında bir ödül vardır zaten. Bir şeyi başarmasa ailesinin fakirliği, yoksulluğu önemli. Bak dikkat edin. Türkiye'de yoksul aile çocukları diğerlerine nazaran zengin ve varlıklı ailelerin çocuklarına nazaran daha çok okuyan, daha çok akademik kariyeri olan ve mesleği olan insanlar. Anlatabiliyor muyum? Yani evet, doğru söylüyorsun. Bir de bir de e, çok üzücü ya. İzmir'de vefat eden doktor hanım aklıma geldi şimdi. Neden? Çok o kadar üzücü ki yani şimdi evlilik erkek diyoruz, koca diyoruz filan. Kadıncağız üzüntüden boşanacağı için evladını düşünerek, 6 yaşındaki evladını düşünerek her gün kahrediyormuş kadıncağız. Anlatabiliyor muyum? Yani Ay, biliyorum o olayı ben. kalp krizinden öldü diyorlar ya. Şimdi araştırma yapıyor savcılık. Şüpheli ölüm olarak görülüyor. Sayın savcılar ve polis teşkilatı ortaya çıkaracaktır. Kadıncağız bir göğüs ameliyatı olmuş geçen hafta. Hı hı. Ağrılarını dindirmesi için iddiaya göre önceki gün kendi kendine şey yapmış, anestezi uygulamış filan. Onun da vefatında etkisi var diyorlar. Neyin ne olduğunu öğreneceğiz ama bu ölümünden önce kadıncağız boşanma aşamasında iddialarından biri de evliliği süresince kocasından zaman zaman şiddet gördüğü filandı. Her Siz şeyi söylüyorsunuz, anladım neyi anlattığınızı, şimdi anladım. evet, İki tane çünkü olay var İzmir'de, o yüzden. Şimdi sunucu, anladım. sunucu Erhan Çelik'le ilgili olan Tamam olay. tamam. Şey değil mi Yani bu? Gülben Ergen'in eski kocası değil mi bu? evet, evet, evet. Şimdi Anladım. o konuya girme sebebim şu, akışında yok. Ronaldo olayını anlatınca birdenbire aklıma bu kadıncağız geldi. Bu kadıncağızın vefatı geldi ve kadıncağızın şu anda boşanma aşamasındaydı, öldü bu kadıncağız. Kocasından boşanacaktı ve kadıncağızın çektiği çile evliliği süresince aklıma geldi. Evet. Bir arkadaşının yorumunu okudum dün. Kadının vefat eden bu kadıncağızın e, şeyinde sayfasında fotoğrafının altında ne kadar mutluydun diyor evlenirken diyor, ne kadar sevinçliydin, ne kadar mutluydun, kocanı ne kadar seviyordun diyor. Hayat ne kadar ilginç değil mi? Hayat çok acımasız, ama ben biliyorum ki kalp krizi dedilerse kalp krizidir bu bahsettiğiniz hanım da. Ben çok üzüldüm. Dün değil evvelsi günde İzmir'de mi ne? Yine kadının bir tanesi cinnet geçiriyor ve
Özürlü çocuğunu öldürüyor, sonra da kendini öldürüyor. Bilmiyorum, okudunuz mu bu haberi? Bu haber de beni mesela çok Biliyorum, yaraladı. Derinden yaraladı. Bu biliyorum. arada izleyici, yani bizim takipçilerimiz ve programı izleyen arkadaşlar, dostlar, canlarım, ballı pastalarım. Biraz ne olur, çok az bakın. 54 beğeniyle hafta sonu olmaz. Şu yani bakın, şu an kaç kişiyiz? 354 kişiyiz. Her biriniz 2-3 defa bir beğeni yapın ya, rica ediyorum, ne olur. Tamam mı? Beğeni yaparsak eğer daha çok güçleniriz. Her zaman söylüyorum, hadi beğeni yapalım. Evet, operatör doktor Özlem Gültekin'e de Allah'tan rahmet diliyoruz. Allah geride kalan evladına yardım etsin. O evlat şimdi nasıl bir psikolojik durumda? Peki, peki dostlar, şimdi evet, ikinci sezon için sete çıkıyor diye bir not almışım. Hemen bunu hızla bilgisini vereyim. Engin Akyürek ve Aslı Enver'in başrollerde oynadığı enfes bir akşam dizisi 18 Ağustos'ta Netflix için ikinci sezon için sete çıkıyor arkadaşlar. Aslı Enver'le Engin Akyürek'in oynadığı dizi için. Evet, bu da güzel bir gelişme. Serkan Altınorak, Dolunay Soysert, İsmail Demirci, Tarık Emirtekin, Zeynep Oymak, Selin Şekerci, Sedef Avcı, Ahmet Utlu başlıca roller. Çok güzel kadro. Peki, bunu da söylemiş olduk. Aslan Morali haberini attım sana, gördün mü? E, Gördüm. Kanada'daki Türk Şurada. kızı Ha, Kanada'ya göç ediyor. Asla Morali Miss Universe Kanada seçiliyor. Kanada'da güzellik yarışmasında 35 kızı geride bırakıyor ve orada yaşıyor, Kanada'da yaşıyor. E, evet. Porto Rico'da Kasım ayında Kanada'yı Miss Universe güzellik yarışması, kainat güzellik yarışmasında temsil etmeye hak kazanıyor, temsil edecek. Güzel bir şey değil mi? Tabii. Çok güzel bir şey. Önemli bir şey. Önemli bir şey. Kızın birkaç fotoğrafını göstereyim mi? Göstersene. Göstereceğim. Dilek Hanım, hoş geldiniz. Göstereceğim. Bu arada beğen yaparsanız mutlu oluruz Evet, dostlar. biraz yükseldi söyledim. Bakın 69, daha ne olursunuz gelenler beğeni yapın. Biraz lütfen beğeni yapar mısınız? Yapalım şunu ya, ilk olduğunuz kişi kadar yapalım. Selamlar Zinnet Hanım, hoş geldiniz, merhaba. Evet. Aslan Morali 28 yaşında. 28 yaşında. Bu kız 17 yaşındayken arkadaşlar bizim e, Onur'un memleketinden, Ha, Edremit. evet, Edremit, Akçay, hatta Onur'un belki de komşusu çıkar. Akçaylı bu kız. Bunun dedesi ve babaannesi Hı, bu kızı evlendirmek istiyorlar. 17 yaşındayken evlendirmek istiyorlar. Ee, Babası ve annesi karşı çıkıyor. Kız da karşı çıkıyor. Ee, Kız diyor ben okumak istiyorum diyor. Evlenmek istemiyorum falan diyor. Babası ile annesi işte bu kızı da alıyorlar. Kanada'ya göçüyorlar. Aile içinde bir çatışma, bir zıt düşme oluyor. Bu kızı da alıyorlar Kanada'ya göçüyorlar ve hakikaten Amerika'dan Kanada sınırından falan geçiş hikayelerini falan anlatmış kız biyografisinde. Ellerinde 2 tane bavul böyle ormanda, dağda, tepede falan orada insanlar yardım etmiş. Neyse ve kız orada ailesiyle beraber bir süre bayağı bir uzun süre orada yoksullara yardım eden aşevleri var ya evet. ailesiyle birlikte oralardan yardım alıyorlar. Yemek yardımı bir süre Kanada'ya yeni gittiklerinde, göç ettiklerinde. Sonra koleje giriyor orada. Okuyor, çalışıyor, garsonluk yapıyor, çeşitli işlerde çalışıyor ve sonra bir hastaneye giriyor. Hızla yükseliyor hastanede, yönetici asistanlığına kadar yükseliyor ama çok akıllı bir kız. Bakıyor herkes influencerlık falan yapıyor. Kendisi de biriktirdiği paralarla ufak ufak mumlar satın almaya başlıyor. Sonra
O mumları satıyor, renkli kokulu mumları. Bizim çok meraklı insanlar çok meraklı. Avrupa'da falan gittiğin zaman, Amerika'da falan mum mağazaları var. Şaşırıyorum, şok oluyorum. Fransa'da Allah kız. Allah. İlk defa duyuyorum ki ben mesleğimden dolayı çok severim mumları. Evet. Mumlar çünkü enerjidir, ışıktır. Bizim mesleğimizde çok önemli. Ama ben hiç buralarda bulamıyorum biliyor musun? Güzel böyle mumlar. Bağdat Caddesi'nde açılmıştı ama durumunu bilmiyorum şu anda. 4 sene evvel bir arkadaşımın kızı açtı ortak. Evet. Harika mumlar. O da Amerika'da görmüş ama şu andaki durumunu bilmiyorum. Devam ediyor mu etmiyor mu? Bilenler Hı. varsa yazsın. Bağdat Caddesi'nde böyle bir mağaza vardı. Bu kız da mum üzerine internetten satışlar işini bir büyütüyor, bir tutturuyor işi. Ondan sonra o hastanedeki işinden ayrılıyor. Kendi bu işe devam ediyor. Başka hobileri falan var ve bu kız bir vakıf kuruyor. Bak daha 28 yaşında. Hı Bir hı. vakıf bir vakıf kuruyor. Vakfın amacı kendisi gibi küçük yaşta evlenmeye zorlanan kızları dünyanın neresinde olursa olsun desteklemek. Onlara maddi yardım yapmak, onlara yerel yöneticiler vasıtasıyla baskıdan kurtarmasına hukuki destek vermek, şu bu filan. Kız böyle bir ulvi işte. Girdim Hı. Kanada'daki vakfı buldum. Baktım faaliyetlerine filan. Ta uzak doğudaki kız çocuklarına bile uzanıyor kız. Bu kız Türk kızı Kanada'da ve bu yarışmaya katılıyor. Birinci oluyor, kraliçe oluyor. Ne güzel bir şey değil mi? Harika. Böyle bir hikayesi var. Aslıhan Moralı. Asli Mora diye Instagram hesabına girin arkadaşlar. Kızın birbirinden güzel fotoğrafları ve hikayeleri çeşitli postların altında hikayesini çeşitli ayrıntılı şekilde yazmış. Aferin. Bravo vallahi. Bravo. Miss Üniversite az buz bir şey değildir. Ben Miss Üniversite yarışmalarını yerinde izledim. 3-4 kere izledim. Kainat güzellik yarışmalarını. O hızlı magazin gazeteciliği zamanımda dünyayı gezerken şansı bol olsun. Yani 100'den fazla yarışmacı ülke katılır. Evet. Şimdi dostlar, arkadaşlar, Sinem Kobal doğum gününü kutluyor. Kocası onu yere göğe koyamayan kocası 39. yaşını kutlayan eşine Alaçatı'da bir parti düzenliyor. Fotoğraflar ne kadar güzel bir karı koca bunlar ya. Nasıl bir karı koca? Bu Kenan da bulunmaz bir erkek. Demin Ronaldo'yu methettim ya. Hakikaten Kenan İmirzalı da yani erkek olarak vallahi billahi sevdiğinin değerini, şu fotoğrafın güzelliğine baksana. Gördüm harika. Nasıl karısının içine düşüyor, üzerine titriyor ya. Harika. Ama sen Kenan'ı beğenmiyorsun oyuncu olarak. Biraz o Abi Nereden dizisinde çıkarttın şimdi bunu tut, onu anlamadım. tutmaz dedin, dizisinde Abi tutmaz. dizisinden, Abi dizisi. Abi'den kesinlikle ondan demişsindir. Evet. Abi dizisi için söylüyorsan beğenmiyorum değil. Hayır. Afra'yla onun olduğu şeyi beğenmedim diziyi. Hatta bu tutmaz dedim. Yoksa beğenmiyorum değil. İki kişilik karakterde o dizide birbirlerine uygun olmadığını söylemiştim. Anladınız mı? Evet, anladım. Bu 10. arada size evlilik. bir şey söyleyeceğim. Kenan İmirzalıoğlu benim eski eşimle aynı sokakta oturuyor Çeşme'de. Ve benim eski eşimin arkadaşı. Yani Öyle mi? sevmemek gibi bir şey olamaz. Anladım. Ee, Çeşme'de Çiftlikköy'de yaşıyor. doğrudur, doğrudur. Cunda Adası'nda evlendiler Ayvalık'ta Evet. 2016'da. 10 sene olmuş. 10 sene olmuş. Ee, Sinem 39 yaşına girdi. Kenan 52 yaşında. 2 tane evlatları var. Mutlu evliliğin tanışma hikayeleri. Diyor ki Sinem, aşkı aradığım bir süreçte değildim. Ödül törenlerinde falan karşılaşıyorduk. Ha, merhaba merhaba. Ee, Dondu Bilal abicim. Siz dondunuz. Bu arada benim sesim geliyor mu? geldiği için Ha, de şimdi geldi. Dondunuz.
Evet, telefon geldi. Rahatsız etme modunu açmamışım. Şimdi açtım. Eee, evet, tanışma hikayeleri sesim geliyor mu? Geliyor geliyor, duyuyoruz sizi. Sinem İyi yayınlar. ödül törenlerinde Kenan'ı görürdüm. Merhaba merhaba. Asıl bir yılbaşı etkinliğinde sohbet etmeye başladık. Kenan'ın güçlü bir aurası var. İlk etapta durumu anlayamadım çünkü aşkı aradığım bir süreçte değildim. Sonra Kenan'ın beni tanımak istemesi ve çabası devreye girdi. İlişkimiz doğal olarak gelişti. Kenan ile birbirimize aşık olduğumuz ana şahitlik etmek çok kıymetliydi. Kenan o dönem 40 yaşından sonra aşkı bulma konusunda tereddütlü olduğunu, bu karşılaşmanın hayatını değiştirdiğini söylemiş. Eee, Sana aşık oldum dediği bir gün var Kenan'ın Sinem için ve o günden tam bir yıl sonra aynı gün yıl dönümünde evlenme teklif etmiş. Adama bak ya. Sana aşık olduğum gün, sana aşık oldum ben demiş, açılmış. O günden tam bir yıl sonra, o günün yıl dönümünde evlenme teklif etmiş. Kenan İmirzalıoğlu deyip geçme. Ya, evet, şimdi şuraya bakayım. Birlikte eğlenmeyi seviyoruz. Mutlu evliliğin sırrını söylüyor. Birlikte eğlenmeyi seviyoruz diyor Sinem. Dans etmek gibi basit ama keyifli aktivitelerden çok zevk alıyoruz birlikte. Kendi hallerimize doğal bir ilişki yaşamayı tercih ediyoruz. Kenan kesinlikle benden daha romantik. Bana romantik. Bu Kenan romantikmiş ya. Bu Afra ile Abide seyrettiğimiz Kenan. Romantik gibi gelmedi bana. Hocası söylüyor, kendisi söylemiyor. Evet. Karısı söylüyor. Ama Kenan özür benden daha dilerim. Eşi romantik. ise karısı söylüyor. Evet, Karısı söylüyor. Yani Kenan'ı tanıyanlar hiç öyle bir tip olduğunu söylemiyorlar yani Kenan için. evet. Bence de yani hiç öyle bir şey Öyle göstermedi. bir tarz bir adam değil yani. Beni hep sarıp sarmaladı diyor Kenan diyor ya. İnanılır gibi değil ya. Bu yüzden kendimi şanslı hissediyorum. Adama bak ya. Altından ne çıktı adamın ya? Aa, Kenan tüm süreçlerde doğumda dahil hep yanımdaydı ve bu hali bizim için bu yolculuğu ve bağımızı bambaşka bir yere taşıdı. Aman Allah'ım Kenan İmirzalıoğlu özür diliyorum senden. Ben seni hakikaten bu kadar naif, bu kadar kadınların değerini bilen bir insan olarak görmedim, anlamadım. Vallahi özür diliyorum. Kusura bakma kardeşim. Yani helal olsun ya. Helal olsun. Bana böyle gel Kenan yani. Helal olsun sana. Peki Kenan şimdi karısıyla oynayamayacak. Bergüzar Korel'e teklif ettiler. Karadayı dizisinde birlikte muhteşem işler yapmışlardı 12 sene evvel. Bergüzar da kabul ederse Abi dizisi şahlanır bence, bak sana söyleyeyim. Söylemedi deme. Bergüzar Korel kabul ederse başrol oyuncu teklifini. Çünkü Kenan'la ikisinin e, o zamanki bütünlüğü, uyumu müthişti biliyor musun? Bütün Güney Amerika'ya kadar her yerde bu dizi konuşuluyordu o zaman. 12-13 sene evvel. Yani Afra'nın Afra gittikten sonra Afra'nın kaybını ancak e, Bergüzar Korel örtebilir. Aynen öyle. Aynen. Şimdi senin çok ilgilendiğin, çok merak ettiğin, benim de seni neden bu kadar çok ilgilendiğini merak ettiğim konuya geldik. Yalılar, evler, apartman daireleri, yurt dışında evler, Rea Evet. Muhtar'ın, Rea Muhtar'ın mirası konuşuluyor. Eylül'de açılacak, e, konuşulacak miras e, ortaya gelecek, gündeme gelecek. Mirasçılar oturacaklar hepsi ve pay edilecek.
Ne diyorsun Reha Muhtar'ın miras Yani meselesi? ben şimdi bugün siz bu haberi göndermeden önce ben Instagram'da gördüm ve bir takım magazin haberleri programları da yani magazinciler de yazmışlar bunu. Şimdi öncelikle benim kafamda bir çelişki oluştu. Şimdi Reha Muhtar bu kadar gerçekten varlıklıydı da zengindi de Uğur Dündar o zaman onun hesaplarını neden rica etti de hastane ücret almadı da Uğur Dündar'ın vesilesiyle bu sıfırlandı. İlk sorun bu. İkincisi Ayşe Naz vardı, hatırlar mısınız? Nilüfer'in eski kızı. Ayşe Naz'ın kızına bu mirasçı olarak sadece manevi evlat ibaresiyle ona himayesi altına aldı ama hiçbir mirastan faydalanacağı söz konusu değil. Öyle yazıyor yine oralarda. O da başkalarının iddiası. Ben okuyorum tabii ki bunu. Bunun haricinde yani o yalılar, o işte yurt dışındaki evler, arsalar, bu kadar şey alttan da insanlar yazmış. Yani bu mal varlığı nereden diye. Anlatabiliyor muyum? Nereden? Bu mal varlığı nereden geliyor diyorlar. Ve kimseye inandırıcı gelmedi. Doğruluğunu ben de bilemiyorum açıkçası. O yüzden dolayı da bir yorum yapamıyorum. Peki, şimdi mirasçı olarak ikiz çocukları var Deniz Uğur'dan dünyaya gelen. Onun nüfusunun üzerine Reha Muhtar'ın nüfusundalar. Dolayısıyla onlar doğal mirasçısı, iki evladı, bir kızı bir oğlu var. Ayşe Nazlı ise evlat, Nilüfer bana kızacak. Nilüfer Neden? evlatlık olduğunu konuşma Bilal. Yani ben onu kendi öz kızım gibi Evet öyle zaten. Öyle. evet öyle sayıyorum. Evlatlık deme. Onun tabii o dünyaya getirmedi, o doğurmadı. Yani hukuken evlatlık da Nilüfer öz kızım olarak Ne görüyorum fark onu. eder? Doğrulunca mı Ya anne ben olunmuyor? bunu tartışmak için açmadım bu konuyu. Bunu tartışmak için açmadım. Yani. Yani ne fark eder fark etmez. Hukukta fark eder. Ama konu o değil. Nilüfer'in de üzülmesini istemiyorum. Ee, e, şimdi Nilüfer'le bir kere Rahmutar hiçbir zaman evlenmedi filan. Bunu da söyleyeyim. Tekrar altını çizim. Öyle zannediyorlar. Onlar sevgili olarak çıktılar. Reha Muhtar'la Nilüfer sevgili olarak çıkmadan evvel Ayşe Nazlı Nilüfer tarafından evlatlık alınmıştı. Afrikalı bir çocuk o. Afrikalı bir çocuktu o zaman. Nilüfer Aa, Nilüfer evlatlık almak istiyor. Çocuk doğuramıyor. E, devlete başvuruyor. Müracaat içinde işte müracaat sırasında beklerken bu ona teklif ediliyor. İşte ona isim veriyor. Sahipleniyor. Evladı ay olarak. ne güzel bir şey. Çok güzel bir şey. Harika bir şey. Sonra hayatına Reha Muhtar giriyor. Reha girmezdi. Ahmet girerdi. Mehmet girerdi. Hüseyin girerdi. Yani hayat Reha Muhtar'ı çıkardı karşısına. Ama Ayşe Nazlı onun evinde odası olan bir bebekti. Nülfer'in bebeğiydi. Çocuğuydu. Yani Reha Muhtar'ın çocuğu falan değil. Kanunen, hukuken Reha Muhtar'ın dünyaya getirdiği birisi değil. Onun için böyle uzun uzun anlatıyorum. Şimdi Anladık. Ayşe Nazlı dolayısıyla hukuken şu anda mirasçı değil. Ama Reha Muhtar hayattayken vekaletname yazdıysa ve vekaletnamede mirasımdan şu kadarının Ayşe Nazlı isimli Ayşe Nazlı Yumlu, Nilüfer'in nüfusunda Ayşe Nazlı, soyadı Yumlu. Ayşe Nazlı Yumlu isimli kişiye bırakılmasını vasiyet ediyorum dediyse, kanunen bunu imzaladıysa böyle bir şey, Evet. ancak o zaman bu kız Nilüfer'in kızı mirasçı olabilir. Ancak bir vasiyetname varsa, yoksa olamaz. Ee, olursa üçe bölünecek. Bu kadar çok mal varlığının olması beni hiç şaşırtmadı. Hiç şaşırtmadı. Kimseyi de şaşırtmasın. Senin de çok iyi bilmen lazım. O zamanlar televizyonlar çok büyük paralar kazanıyordu ve televizyonlarda çok güzel işler yapanlar kimsenin hayal edemeyeceği kadar büyük haklara sahipti, mali haklara sahipti patron katında, patronun gözünde. Sınırsız kredi kartı, yakın geçmişe kadar yine anchormenler, anchorwomanlar sınırsız kredi kartı kullanıyordu. Parasını patron ödüyor, kurum ödüyor harcamaların. İyi reyting yapan televizyoncuların yine böyle hakkı vardı. Reha Muhtar'ın kazancı o zamanki Ali Kırca, Uğur Dündar, Reha Muhtar,
Bunlar çok büyük paralar kazanan televizyonculardı ve en fazla kazanan da Reha Muhtar'dı. Çünkü en yüksek reyting onundu. Ya çuvalla para kazandırıyorduk kuruma Reha Muhtar. Reha Muhtar'ın prodüksiyon harcama yetkisi sınırsızdı. Bak altını çiziyorum. Sınırsız. Yani bana ister 1 milyon lira de, ister 1 milyon dolar de, ister 5 milyon dolar de ayda. Adam helikopter kaldırıyordu yangına. İstanbul'da yangın. Üsküdar'da hapishane var. Hapishanede mahkumlar yangın çıkardılar. Helikopter kaldırdı, muhabir yolladı. İstediği yere istediği yere özel uçak kaldırabiliyordu filan. Böyle habercilik yapma imkanları vardı. Çok başarılı bir televizyoncu olduğu için karşılığını çok büyük paralarla, maaşlarla, ikramiyelerle, primlerle yıl başlarında patronlar gazetecilikte vardı bu. Televizyonculukta da vardı, medyada. Bu sistem Amerika'da da böyledir, İngiltere'de de böyledir, Fransa'da da böyledir. Sadece medya değil, büyük şirketlerde, dünyanın gelişmiş ülkelerinde bu sistem vardır. Prim ödenir. Bilirsin sen, duymuşsundur. Sen Biliyorum tabii. Bilmez mi? Biliyorum. Şirketine başarı kazandırdıysan, çok para kazandırdıysan CEO'su olarak patron sana belli bir ikramiye verir yılbaşında. Senin altındakine de verir, öbürüne de verir, öbürüne de verir. Yani Reha Muhtar'ın parası, kazancı falan. O yüzden kimsenin ama asıl soru senin ilginç olan sorun şu. Haklısın onu sormakta da. Madem bu kadar parası vardı neden Uğur Dündar araya girdi, şey yaptı. Reha Muhtar orada Uğur Dündar ona hastaneye falan hep ziyarete gidiyormuş ya. Bir isteğin var mı, bir arzun var mı falan. Ya demiştir Reha Muhtar, demiş olabilir. Başka da aklıma bir şey gelmiyor. Benim aklıma şu geliyor. Dur söyleyeyim. Muhtemelen Reha Muhtar'ın malı mülkü var ama nakit keş parası yoktu hastane için. Var. Var mı? Allah Allah. Var. Reha Muhtar'ın ayrıca offshore hesapları da vardı. Bak bunu buradan ihbar kabul etsinler. 2000'li yıllardan sonra o zamanlar offshore'da para değerlendirmek falan büyük zenginler arasında bir adet adeta offshore hesapları, yurt dışındaki offshore, sen de bilirsin Kıbrıs'taki offshore hesapları. Var tabii, olmaz olur mu? Tabii ki var. Evet, Sonra biliyorum. o paraları Türkiye'ye getirdi mi getirmedi mi, yurt dışındaki bankalarda hesabı var mı, incelensin Reha Muhtar'ın. Ben bunu mirasçılar için söylüyorum. Mirasçılara destek olmak için söylüyorum. O zamanların gazetecisi olarak biliyorum, konuşuluyordu bu. Yani offshore hesabı olan yurt dışında 20 kişi varsa Türkiye'de en önemli zengin varlıklı medyadan da Reha Muhtar'ın vardı yurt dışında offshore hesapları. Yurt dışında hesabı, banka hesabı olabilir, araştırılsın. Araştırmazsan İsviçre'de ise parası, o banka sana Türkiye'ye telefon açıp da bizde Reha Muhtar isimli kişinin hesabı var, kime gönderelim bu parayı demez. Anladın mı? Bunu devletimiz 10 dakikada çözer bu işi isterse. Yani sağlam kanıt bulur da üzerine giderse. Şunu söyleyeceğim tekrar sana. Sen dedin ki neden Uğur Dündar araya girmiş hastane sahibine? Reha Muhtar demiştir ki ya Uğur onu ziyaret ediyordu ya, Uğur Dündar. Ya Evet. 9 milyon lira hesap çıkarmışlar falan. Ben hallederim, beni kırmaz. Aynı dönemde Galatasaray Fenerbahçe Kulübü divan başkanıydı Uğur Dündar. Fenerbahçe Kulübü'nde yöneticiydi. Hastanelerin sahibi de. Reha Muhtar'ın Evet. hastanesi. Herkes biliyor, Mehmet Ali Aydınlar. Fenerbahçe Kulübü'nde üst düzey yöneticiydi. Hatta başkan da olmak istiyordu. Futbol Federasyonu Başkanıydı. Ben hallederim demiştir. Aramıştır. Reha Muhtar da çok tanınmış, medyada sivri bir insan olduğu için Mehmet Ali Aydınlar da insanlık yapmıştır. Ben tamam, parası var mı yok mu bakmadan silmiştir o. Anlatabiliyor muyum? Yani, tabii. Kesinlikle öyledir yani, kesin. Adam ölümden de döndüğü için böyle bir jest yapmıştır. O adam için 9 milyon lirayı silmek bir şey değil, Mehmet Ali Aydınlar için. Allah bin kere razı olsun. Ama ben Reha Muhtar olsaydım öderdim kardeşim. Çünkü var. Yok mu? Var. Bir sürü var. Yani bir sürü var. Evleri filan, daireleri. Bir ev de yurt dışında var. Atina'da olduğunu zannediyorum evinin, yurt dışında.
Bu Atina'da mal varlığı çalışmaktan kaynaklı. Çünkü çok çalışmak büyük bir tamamen. ama çok büyük bir insandı. Yani öyle şaka maka değil. Uğur Dündar'la aynı segmentteydi. Anlatabiliyor muyum? O yüzden dolayı yani hak etti. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi Tabii tabii alttan tabii tabii. yazmışlar bu kadar mal varlığının geliri nereden diye. Yok yok, kimse yazmasın. Çalışanı Allah veriyor kardeşim. Yazmış. Ben Adam bugün adam Instagram'da okudum. adam medyada kraldı ve bunu çalışarak yaptı. Yanında birlikte çalışanlara sorun. Kraldı. Kraldı. Gerçekten Birlikte kraldı. Nur çalışarak içinde yaptı. yazdım. Adam gazeteci gibi gazeteciydi. Televizyoncu gibi televizyon. Bakma dalga geçiyorlar filan. Adam reyting, önemli olan reyting almak, anlatabiliyor muyum? Ve bunu e, kurnazca yapıyordu. Zekasını kullanarak yapıyordu. Anlatabiliyor muyum? İnsanları Tabii. güldürerek, eğlendirerek yapıyordu. O Evet. haber programında. Çok başarılı bir televizyoncuydu Reha Muhtar. Alkol bağımlısı olmasaydı şu anda yine aramızdaydı ve yine krallığı devam ediyordu ekranlarda. Evet. O Alkol çok kötü bir bağımlılık. Çok kötü bir alkol bağımlılığı. tabii. Tedavi de olmak istememiş, kabul etmemiş. Zaten yani kanda varsa bunu atmak çok zor bir şey. Hakikaten bütün alkol bağımlılarına Allah, hatta bütün bağımlılara Allah yardım etsin. Bu bağlılıklarını koparsınlar. Bak o yüzden o alkol bağımlılığı yüzünden ya o zamanlar da içiyordu. Ekranda otururken ana haber sunarken Show TV'de önündeki bardakta çay yoktu kardeşim, viski vardı. Bunu o Aa, zamanlar yaşayan gazeteciler olarak biliyoruz. Bu söylenirdi, konuşulurdu. Yani e, kupada bardakta değil, kupadan içini göremezsin. Viski vardı. Yani Allah rahmet eylesin. nur Kendisine içinde yat. o anlamda bakmayan bir insandı. E, bak o yüzden şeker hastası oldu. Alkol şeker hastası yapar. Bu bağımlılık kalp yetmezliği oldu. Ritim bozukluğu oldu. Ve sonra çoklu organ yetmezliğine döndü iş. Çoklu organ yetmezliği, kalp yetmezliği kurtarılamadı. Ne yazık ki ne kadar servetin olursa olsun maalesef sağlık en önemli şey. Allah rahmet eylesin. Evet, amin. Onun da kaderi böyleymiş. Ne yapacaksın? Onun da kaderi böyleymiş. Nur içinde yazsın. Nur içinde yazsın. Sevenlerine, ailesine, çocuklarına başsağlığı, sabır diliyoruz. Söylenecek başka da Amin. bir şey yok. Söylenecek başka da bir şey yok. Başka bir haberler daha gördüm aslında Instagram'da. Önemli. Size de atmış olmam lazımdı. Attım mı acaba? Nedir? Peki Bilmiyorum işte. şimdi şimdi var elimizde güzel ilginç haberler var. Afra ve Mert konuşmak istiyorum. Sence de bir sakıncası yoksa? Ama yok, ama o daha çok var yani Afra ile Mert'e. Yok. Zamanıdır. Zamanıdır. Bir saniye. Senin de şeyin geldi önüme. Evet. Bir saniye bunu kapatıp o tarafı açacağım. Çok beğendiğim bir yorum var. Önce bunu okumak istiyorum. Bir bana Tamam. müsaade, bunu okuyacağım. Senin görüşünü soracağım. Tamam. Ee, evet. Mert'in yeni dizisinin beğen sayısı niye az? Çok Lütfen az. Çok beğen az. yaparsanız çok mutlu oluruz arkadaşlar. Ve bizi abone olarak izlerseniz e, yardımcı olmuş olursunuz. E, yayınımıza katkınızı rica ediyorum arkadaşlar. Peki, Mert'in yeni dizisinin bu bir yorum arkadaşlar. Bir arkadaşımız yazmış, izleyicimiz yazmış. Mert'in yeni dizisinin yayınlanmaya hazır olduğu ve şimdi de karşısında yer alacak partnerin seçimi konuşulduğu bir dönemde bu konunun izleyiciler için önem taşıması çok doğal. Dün biz konuştuk ya burada, bu konuyu biz açtık aslında. Yani Mert Ramazan Demir'in partneri Afra Saraçoğlu olsun. Ortalık yıkılsın. Hayranların tepkilerinde en çok öne çıkan şey ise Mert'in yeniden Afra ile birlikte görülmesi yönündeki beklenti. Birçok izleyici için mesele yalnızca bir oyuncunun popülerliği değil, iki oyuncunun karizması, enerjisi, oyunculuk gücü ve ekrandaki uyumu da büyük önem taşıyor. Mert ve Miray Daner'in önceki işbirliği de tam olarak bu açıdan değerlendirilebilir. Bazı izleyicilere göre Miray, Mert'in sahip olduğu
Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Evet, sahip olduğu enerji ve ekran gücüne aynı seviyede karşılık veremedi. Miray Daner, BBO'da Mert'in sahip olduğu enerji ve ekran gücüne aynı seviyede karşılık veremedi. Bunun sonucunda iki oyuncunun birbirlerinin enerjisini yükseltmesi yerine Mert'in bazı anlarda kendi enerjisini ve oyunculuk tarzını partnerine uyum sağlamak için ayarlamak zorunda kaldığı hissi oluştu. Çok güzel. Bu durum Mert açısından olumsuz bir etki yaratabilir. Çünkü güçlü bir oyuncunun karşısındaki partnerin de aynı enerjiyi taşıması ve hatta onun yetenek bir ses geliyor alttan. Bir şey mi açık sende? Bu durum Hayır. Mert açısından Hiç açık değil. Kimse ses yok burada. Buyurun. Bu durum Mert açısından olumsuz bir etki yaratabilir. Çünkü güçlü bir oyuncunun karşısındaki partnerin de aynı enerjiyi taşıması ve hatta onun yeteneklerinin daha fazla ortaya çıkmasını sağlaması gerekir. Can kulağıyla dinlemenizi rica ediyorum. Başarılı bir ekran çiftinde oyunculardan birinin uyum sağlamak için kendi potansiyelinden Evet. bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Şurada Miray'ın sahip olduğu enerji ve değerlendirme. Bazı izleyicilere göre Miray Mert'in sahip olduğu enerji ve ekran gücüne aynı seviyede karşılık veremedi. Bunun sonucunda iki oyuncunun birbirlerinin enerjisini yükseltmesi yerine Mert'in bazı anlarda kendi enerjisini ve oyunculuk tarzını partnerine uyum sağlamak için ayarlamak zorunda kaldığı hissi oluştu. Bu durum Mert açısından olumsuz bir etki yaratabilir. Çünkü güçlü bir oyuncunun karşısındaki partnerin de aynı enerjiyi taşıması ve hatta onun yeteneklerinin daha fazla ortaya çıkmasını sağlaması gerekir. Başarılı bir ekran çiftinde oyunculardan birinin uyum sağlamak için kendi potansiyelinden geri adım atması beklenmez. Tam tersine iki oyuncunun da birbirini daha yukarı taşıması gerekir. Kimi anlatıyor burada? Afra ile Mert'i. İkisi de birbirini yukarıya taşıdı. Belki de bu yüzden Afra'nın adı hala hayranlar arasında diğer seçeneklerden daha fazla konuşuluyor. Mert ve Afra birlikte olduklarında enerji, karizma ve ekran çekimi açısından izleyicilerin kolay kolay unutamadığı bir uyum ortaya çıkardılar. Birçok kişi hala bu ikilinin yeniden aynı projede yer alması halinde birbirlerini sınırlamak yerine birbirlerinin oyunculuk gücünü daha fazla ortaya çıkarabileceklerine inanıyor. İnananlardan en başta gelen benim, onun için dün bu konuyu ele aldım. Elbette izleyiciler geçmişin aynen tekrarlanmasını istemiyor. Asla. Mert ve Afra yeniden bir araya gelecekse asıl heyecan hikayenin ve karakterlerin tamamen farklı olmasıyla ortaya çıkacaktır. Amaç Seyran ve Ferit'i geri getirmek değil, asla. Onlara tamamen yeni kimlikler ve yeni bir hikaye vererek farklı bir ekran çifti yaratmak olmalı. Ya harikasın be kardeşim. Buna karşılık Miray Daner'in adı ya da Özge ile ilgili söylentiler bazı hayranlarda Afra'nın yarattığı beklenti ve heyecanı oluşturmuyor. Asla oluşturmuyor. Bu tepki oyuncuların kişisel değerinden çok Mert'in oyunculuk gücünü daha fazla ortaya çıkarıp bir dakika. Amaç Seyran ve Ferit'i geri getirmek değil, onlara tamamen yeni kimlikler ve yeni bir hikaye. Bu tepki oyuncunun kişisel değerinden çok. Bir saniye. Mert'in karşısındaki partnerin onunla aynı seviyede ilerleyebilmesi ve ikisinin de birbirini daha güçlü göstermesi beklentisiyle ilgili. Mert artık kariyerinde öyle bir noktada ki izleyiciler ondan sıradan bir seçim beklemiyor. Yeni projenin onun gerçek potansiyelini ortaya çıkarması gerekiyor. Karşısındaki oyuncuyla uyum sağlamak adına kendi gücünü ve karizmasını azaltmak zorunda kaldığı bir tablo istenmiyor. İşte bu nedenle birçok kişi hala Afra'yı bekliyor. Bir dakika arkadaşlar. Bitiyor. Sadece geçmişte yaşanan güzel anılar için değil, bu ikilinin birlikte yeni bir şey yaratma potansiyeline inandıkları için
Eğer bu işbirliği güçlü bir senaryo, farklı karakterler ve doğru bir yönetimle birleşirse belki de bu kez eski bir başarının tekrarı değil, çok daha farklı ve daha güçlü yeni bir ekran ikilisinin doğuşuna tanık oluruz. Güzel kardeşim, bunu Ay Yapım'a gönder. Bu yorumunu aynen Ay Yapım'a ulaştır. Arkadaşımızın nicki YouTube'da ete.s.13. Küçük harflerle ete.s.13. Tebrik ederim seni güzel kardeşim. 10 numara bir tahlil olmuş. Yani Mert'le Afra'nın Susuz Yaz dizisinde neden partner olmaları gerektiğini oyunculuk üzerinden, oyunculuk dili üzerinden, işin sinematografik değeri üzerinden anlatabiliyor muyum? Aşk maşk filan hiç onları katmadan 4 dörtlük 10 numara anlatmış. Helal olsun. Helal olsun. Lale Arzu da tebrik ediyor özel abone. Caner geldi 1900 dedi Fenerbahçe. Saat 9.30'u bekliyoruz. Göreceğiz bu seneki Fenerbahçe. Niye, maç mı var bugün? Efendim? Maç mı var bugün? Bugün maç var. 19'da Salah'ı göreceğiz. Trabzonspor'un maçı var saat 19'da. Kasımpaşa Trabzon başlamıştır. Biraz sonra Fenerbahçe'nin. Geldi. Arjantin'deki hanımefendi geldi. Evet, o geldi. Nelida, hola Nelida. Hola Nelida. Şu anda bana özelden yazıyor. Öyle mi? Nelida hola. Hola. Hola Yani, diye yazdı. O. Evet. Yani 10 numara bir düşünce. Bir tane daha kısa, bu seferki kısa arkadaşlar. Onu da okuyayım. Bu Poyraz niye çalışan olarak değerlendiriliyor? Afra'nın çalışanı olarak değerlendiriliyor. O görüşle ilgili enteresan bir yazı, bir yorum. Elinize sağlık. Çok güzel yorumlar okuyorum arkadaşlar. YouTube'da, DM'de çok güzel yorumlarınız var. Çok değerli. Mert'e Afra Yapım Şirketi değişirse Ay Yapımı gelsin. Evet, hep söylüyordun Caner. Hep söylüyordun. Evet, dediğin oldu Caner. Doğru. Peki, herkese iyi akşamlar diye başlıyor. Oldukça mantıklı bir argüman sunmak istiyorum. İyi dinle İpekçim. Kedini köpeğini lütfen bırak. Neyi mi? Köpek orada mı ufaklık? Ben hiç kimse bu ki. Tamam. Ben yalnızım zaten. Yayın yapacağım zaman yanıma hiç kimseyi almam ben. Tek başımayım. Kimse yok. Kapılı, her taraf kilitli. Ya bana Arzu gibi konuşma. Yalnızım. Aşk yok. Şu yok. Bu yok. Ya Arzu da. Kaan var. Aslan gibi. Ay Arzu çok şeker ya. Aslan gibi Kaan var. Aslan gibi Kaan. Kaan'a da selam olsun. Peki. O alt katta izliyor beni. İzliyor mu? Selam olsun. Şimdi şu yorumu okumak istiyorum. Herkese iyi akşamlar. Oldukça mantıklı bir argüman sunmak istiyorum. Afra gibi güzel, zengin, ünlü bir kız arkadaşınız varsa, erkek arkadaş, nişanlı, müstakbel koca olarak ne yapardınız? Değerli varlıklarınızı bilinen suçluluktan koruyabilecek genç, güçlü bir adam tutardınız. Bunu yurt dışından yazıyor. Yurt dışından bir de katılan arkadaşımız. Doğru mu diyor? Çok doğru. Afra'nın önceki şoförü yaşlı bir adam. Allah ona uzun ömürler nasip etsin. Afra'ya genç bir adam gibi bakamazdı. Afra her gün onu takıyor. Ne takıyormuş? 50-60 bin euro değerinde mücevher takıyor. Kız arkadaşınızın evden çalınmasına rağmen sokakta savunmasız bir şekilde saldırıya uğraması riskini göze alır mıydınız? Ben almazdım. Türkiye maalesef kanunsuzluğun ülkesi haline geldi. Bunu yurt dışından yazan bir seyircimizin ifadesi bunlar. Çocuklar birbirini öldürüyor. Çocuklar ebeveynler. Gerisini zaten biliyorsunuz. Peki ya kız arkadaşım için şoför ve koruma tutmak zorunda kalsaydım? Böylece ben onun yanında olamadığım zamanlarda güvende olduğundan emin olabilirdim. Bu yurt dışından yazan yabancı bir okuyucumuz. İsmini de söyleyeyim. Bu Niki YouTube'daki Adina Maria 480 Maria. Aydan teşekkür ederim Aydan.
Bilal Bey, İpek Hanım Bodrum'dan selamlar. Sema Dumantepe canlı yayın linki attığın için diyor. Teşekkür ederim Ayla Hanım. Nedir bu, anlamadım. Niye böyle bir renk bu? Şey attığın zaman katkıda bulunduğun zaman YouTube programına katkıda bulunduğun zaman böyle mesajın renkli olarak geliyor. Ay ne güzel, teşekkürler. Biraz daha beğeni yapalım lütfen. Süper chat olarak katkıda bulunmuş hanımefendi. Teşekkür ederiz. Dilerseniz sizler de katıl butonuna basarak arkadaşlar, dilerseniz tabii katkıda bulunabiliyorsunuz. Sorular sorabiliyorsunuz. Sorularınızı... Yine geldi. Bir katkı daha geldi. Flavia Rocha, teşekkür ederim Flavia Rocha. Ve şimdi YouTube'da bir de TikTok'taki gibi bir hediye uygulaması başladı. Evet. Mücevher alıp yollayabiliyorsunuz. Hediyeler alıp yollayabiliyorsunuz. Tabii bu yayınları destek için süper teşekkür alıp yollayabiliyorsunuz. Dilerseniz hiçbir şey yollamadan bana özel abone de olabiliyorsunuz. Onun katılım ücreti çok daha düşük. Ve hiçbir şeye gerek yok. Sadece bana abone olsanız da katkıda bulunsanız yine başımın aynen öyle. Biraz da beğeni yapın ama bakın 420 kişi var, hiçbir beğeni yok. Rica edeceğim, bir beğeni yapın. Hiçbir şey katkıda bulunmayanlar, özel abone olmayanlar, sizler de baş tacısınız. Beni seyrettiğiniz için, izlediğiniz için, yorum yazdığınız için teşekkür ederiz ama beğeni yaparsanız da çok mutlu edersiniz. Peki şimdi bu arkadaş da şey diyor, bu yorumuyla Poyraz neden Afra'nın yanında onu anlatıyor. Bu arkadaşa göre Poyraz Afra'nın koruması. Anlatabiliyor muyum? Yani Afra Saraçoğlu çok sevilen, çok beğenilen, baş tacı ve zaman zaman da üzerinde pahalı mücevherler, takılar taşıyor. Zaten Afra'yı bir arabaya bindirip kaçırsalar Allah korusun. Allah korusun. Bir fidye isteseler Allah korusun ailesinden. Çok değerli. Bizim ülkemizde öyle şeyler yok çok şükür ama Güney Amerika ülkelerinde duyuyoruz. Brezilya'da filan. Önemli futbolcuların çocuklarını filan kaçırıyorlar fidye için. Allah korusun. Allah öyle bir şey başına asla yaşatmasın. Ben gazeteci olarak biraz fazla olaylara çok geniş bakıyorum ve sizlerin de geniş düşünmesini sağlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Herkesin konuştuğu şeyleri burada her gün sıradan şeyleri anlatmaktansa bilinen olayları anlatırken de önüne, arkasına, çevresine bakıyorum. Benim üniversitede 5 sene magazin gazeteciliği dersi verdim. İpek de bilmez. İstanbul Üniversitesi'nde 5 sene. Orada öğrencilerime hep söylediğim bir söz vardı. O zaman dronlar falan da yoktu. Dronlar daha dünyada yoktu. Derdim ki öğrencilerime hep olaylara yükselerek bakacaksınız. Yükseleceksiniz. Yerden 200 metre, 300 metre yukarıya çıkacaksınız, yukarıdan seyredeceksiniz. Yukarıdan her şey daha çıplak gözükür, daha olduğu gibi gözükür, daha yalın gözükür, daha çok size bilgi verir, daha da malumat sahibi olursunuz. Nitekim doğru. Olaylara farklı açıdan bakmak lazım. İpekçim, Afra'yla Mert bu dizide buluşur mu sence? Bana da yazmışlar o insan. Keşke buluşsalar ama ben öyle bir şey hissedemedim yani. Ben öyle bilmiyorum yani, şu anda ona bir çalışma yapmam lazım. Bu soruyu dünden sorsaydın çalışmasını yapardım. Şimdi paldır küldür bunu kendi hissiyatımla söylemek de insanları yanıltabilir. O yüzden dolayı bence ikisi de ayrı dizilerde, ikisi de ayrı yerlerde mutlu olabilirler diye düşünüyorum ben. Keşke olsalar. Ama yanı çapkını gibi izlenilmeyebilir. Evet ama İpek şimdi öyle bir fırsat geldi ki Onur Akay'ın 2 yıldır söylediği bir şey var. Bu yaz aynı dizide oynayacaklar. Bu yaz aynı filmde oynayacaklar diye. O bir türlü gerçekleşmedi. Çeşitli sebepleri var işte. Şimdi ona benzer bir şey gerçekleşme ihtimali çok daha fazla. Çünkü bir reel olarak
Bir yapım ortada, bir proje ortada. Projeden daha fazlası Susuz Yaz dizisi için çalışmaya başladılar ve çekimler bir ay içinde başlar bence. Bir ay, 1,5 ay içinde başlar çekimler. Ve her şey onların buluşması için eğer Afra'ya bu teklif götürülürse, Afra kabul ederse, Mert de kabul ederse Afra ile oynamayı, her şey istediğimiz gibi olacak. Anlatabiliyor muyum? İnşallah. Ben bunu aşk tekrar başlasın falan diye o duyguyla, inan bana, o duyguyla istemiyorum. Anladın Aşk mı? bitmedi başlasın tekrar. Ya o duyguda değilim ben. Ben onların ne kadar mükemmel oyuncu olduğunu hakikaten gerçekten böyle bir müthiş bir hikayede, Necati Cumalı'nın yazdığı müthiş bir hikayede ortaya çıkacağına inandığım için, büyük oyunculuklarının ortaya çıkıp ve onları daha da yükselteceğine inandığım için, hem Türkiye'de hem yurt dışında. Onun için istiyorum. İnşallah. İnşallah. Evet, maç saati geliyor. Yayınımızı da Geldi, doldurduk. Saat. Geldi geçti. Maç başladı. Dostlar, Başladı. yarın yayın saat 17'de olacak Arzu Hanım'la. Çünkü benim Evet, o zaman Salıgün'ü göreceğiz sizinle. havalimanına damadımı götürmem, uçağa yetiştirmem lazım Bodrum'da. Saat 9 gibi uçağı var İstanbul'a. O yüzden 17'de yapacağız yarın canlı yayını Arzu Hanım'la. Arzu'yla da konuştuk. Randevuleştik. Sizleri de yarın saat 17'de bekliyorum canlı yayına. İpekciğim, çok teşekkür ediyorum hayatım. Ben teşekkür ediyorum. Ben inşallah maç sizin istediğiniz ve dilediğiniz gibi olur. Bütün izleyenlere de hakkınızı helal edin. Sağ olun, var olun, eksik olmayın. Bugün Bilal abinin yayınıydı bu. Aslında öyle söyleyeyim. Çok güzel, enerjisi de yüksekti maşallah. Her şeyi anlattı bize açık açık, detaylı detaylı. Ama şöyle söyleyeyim. Salı günkü yayınım için çalışacağım. Merak etmeyin. Sormuşsunuz alttan. Mert'le bu Afra ile alakalı sakladığım şeyler var. Magazinci değilim, reyting peşinde de değilim ama salı günü açıklayacağım size, oldu mu? Salı günü takipte kalın, yayınımı izleyin. Ben hepinizi çok seviyorum, çok öpüyorum. Hepinize güzel hafta sonları diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Canım dostlar, görüşmek üzere inşallah. Sağ olun.